Bir ormanın derinliklerinde yaralı bir geyik. Gözlerinde korku, bedeninde insan elinin açtığı yaralar. Bu görüntü sadece bir hayvanın acısını değil, toplum olarak kaybettiğimiz değerleri, yok olan merhameti ve unutulmuş sevgiyi de yansıtıyor. Yaralı geyik olayı bize aslında ne kadar yozlaştığımızı, sevgi ve saygıyı nasıl kaybettiğimizi gösteriyor. Bir zamanlar doğanın ve hayatın kutsal bir parçası olarak görülen bu varlık, şimdi insanoğlunun acımasızlığı ve duyarsızlığına yenik düşmüş durumda. Geyiğin yaralı hali, kaybettiğimiz merhametin, şefkatin ve insanlığımızın bir yansımasıdır. Türk mitolojisinde geyik, kutsal bir varlık olarak görülür. O, doğanın ruhunu temsil eder. Tanrıça Umu'nun sembolü olarak bereket ve yaşamı simgeler. Geyik, yol gösteren bir rehber, kutsal bir işaret olarak algılanır. Destanlarda kaybolmuş kahramanlara yol gösteren, zor durumda olanlara umut ışığı olan bir varlıktır. Geyiğin mitolojide bu denli önemli bir yere sahip olması aslında doğa ve insan arasındaki kadim uyumu simgeler. Geyik, özgürlüğün, saflığın ve rehberliğin sembolüdür. Ancak günümüz dünyasında bu kutsal varlık yozlaşmış toplumun elinde acı çeker hale gelmiştir. Onun yaralı bedeni aslında insanlığın kaybettiği merhametin ve doğayla olan bağımızın nasıl koparıldığının bir simgesidir. Türk tarihinde ve kültüründe doğaya, hayvanlara ve özellikle geyiğe gösterilen saygı, insanın doğayla kurduğu derin bağı ifade eder. Ormanlar, dağlar ve bu kutsal varlıklar insan için birer yaşam kaynağıydı. Eski Türk toplumlarında avcılık sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda doğayla dengeli bir ilişki içinde yürütülürdü. Geyik bir av olarak değil, doğanın ruhunu taşıyan bir elçi olarak görülürdü. Av sırasında geyikle karşılaşmak çoğunlukla kutsal bir mesaj olarak algılanır ve bu yüzden geyik avlanmaz, onun rehberliğine kulak verilirdi. Günümüzde ise bu ruhani bağın kopması yalnızca hayvanlara karşı değil, birbirimize karşı da merhamet ve saygıyı kaybetmemize neden oldu. Artık geyiğin rehberliği unutulmuş, doğayla olan bağımız zayıflamış durumda. Sadece atalarımızın inançları değil, günümüz İslam ve tasavvuf felsefesi de her canlıya, her varlığa sevgiyle bakmayı öğretir. Yunus Emre'nin dediği gibi, yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Tasavvufun temelinde her canlının bir yaratılış amacı olduğu ve her varlığın Allah'ın bir tecellisi olduğu inancı yatar. Tasavvufun öğretileri sevgi, merhamet ve tevazu üzerine kuruludur. Geyiğin yaralı hali bu öğretiyi unutmuş bir toplumun acı bir göstergesidir. İnsan doğanın bir parçası olduğunu unuttuğunda, diğer canlılara merhamet ve sevgiyle yaklaşmayı bıraktığında işte bu tür acı görüntülerle karşılaşırız. Tasavvufun özü olan sevgi ve birlik toplumumuzdan uzaklaştıkça yalnızca yaralı geyikler değil, yaralı vicdanlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Tasavvuf aynı zamanda insanı içsel bir yolculuğa davet eder. Bu yolculukta insanın kendi nefsiyle yüzleşmesi ve içindeki kötülükleri yenmesi beklenir. Yaralı geyik bu yüzleşmeyi yapamamış bir toplumun sembolüdür. Sevgi ve merhamet yerine bencillik ve acımasızlık almış, bu yüzden de yaralarımızı büyütmeye devam etmişiz. Geyik bize unuttuğumuz bu değerleri hatırlatmak için yaralı bedeniyle sesleniyor. Birbirinize ve doğaya merhametle yaklaşın. Yaratılmış olan her varlık sevgiye ve saygıya layıktır. Toplumumuzun yozlaşması yalnızca doğaya ve hayvanlara karşı kaybettiğimiz merhametle sınırlı değil. İnsanlar arasındaki şiddet, kadın cinayetleri, rüşvet, liyakatsizlik ve giderek artan adaletsizlik toplumumuzun ne kadar derin bir çöküş yaşadığını gösteriyor. Sevginin, saygının ve adaletin yerini öfke, bencillik ve çıkar ilişkileri almış durumda. Her gün gazete manşetlerinde okuduğumuz kadın cinayetleri, komşular arasında çıkan kavgalar, iş dünyasında ve kamu sektöründe liyakatsiz atamalar. Bütün bunlar bir toplumun içindeki değerleri nasıl kaybettiğinin acı bir göstergesi. Kadın cinayetleri ve şiddet olayları bir toplumun kendi içindeki sevgi ve saygı bağlarını nasıl kaybettiğinin en acı örnekleri. Bir zamanlar anaerkil izler taşıyan, kadını kutsal ve güçlü gören bir kültürden, bugün kadına yönelik şiddetin sıradanlaştığı bir topluma evrildik. Rüşvet ve liyakatsizlik ise toplum düzeninin temelini oluşturan adalet ve eşitlik ilkelerinin nasıl yerle bir olduğunu gözler önüne seriyor. Liyakat yerine sadakatin, doğruluk yerine çıkar ilişkilerinin ön plana çıktığı bir toplumda adaletin ve güvenin sağlanması mümkün değildir. Tüm bu yozlaşmışlık aslında insanın kendine ve çevresinde duyduğu saygıyı yitirmesinin bir sonucudur. Yaralı geyiğin görüntüsü Türk mitolojisinde kötü bir alamet, bir uyarı olarak yorumlanabilir. Bu yaralı varlık bize insanlığın doğadan ve kendi öz değerlerinden nasıl uzaklaştığını hatırlatıyor. Geyik kutsal bir varlık olarak
toplumumuzun içinde bulunduğu karanlık durumu yansıtan bir ayna haline gelmiştir. Eğer bu uyarıyı ciddiye almazsak yalnızca doğayı değil, kendi insanlığımızı da kaybedeceğiz. Bu olay aslında toplumumuza yapılmış bir çağrıdır. Sevgiye, saygıya ve doğayla uyuma geri dönme vaktinin geldiğinin bir işaretidir. Yaralı geyin sessiz çığlığı aslında bizim içsel çığlığımızdır. Kaybettiğimiz değerlere geri dönmemiz için bir çağrı. Toplum olarak bu yarayı iyileştirmenin yolu kaybettiğimiz değerleri hatırlamak ve yeniden sevgiyi, merhamet, saygı gibi duygulara sarılmaktan geçiyor. Tasavvufun bize öğrettiği gibi her varlığa yaratılıştan ötürü saygı duymak, mitolojimizin bize hatırlattığı gibi doğayla uyum içinde yaşamak, yozlaşmayı durdurmanın, kaybolan sevgiyi ve saygıyı yeniden inşa etmenin yolu olabilir. Sevgi ve saygı sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Ve ancak bu değerleri yeniden inşa ederek ahlaklı bireyler ve topluluklar oluşturabiliriz. Bir toplumun gücü yalnızca maddi başarılarla değil, sahip olduğu değerlerle ölçülür. Eğer bu değerleri kaybedersek, ne kadar güçlü görünürsek görünelim, aslında içten içe çürüyen bir yapıya dönüşüyoruz. Yaralı bir geyik. Sadece bir hayvan değildir. O, biziz. Bizim kaybettiğimiz sevgimiz, merhametimiz ve doğayla olan bağımızdır. Onu iyileştirmek, aslında kendimizi iyileştirmektir. Bu olay bir uyanış çağrısı. Sevgiye, saygıya ve doğayla uyuma geri dönme vaktinin geldiğinin bir işaretidir. Eğer bu çağrıyı duymazsak, yaralı geyiklerin sayısı artacak ve aslında her birimiz bu yaraları ruhumuzda taşımaya devam edeceğiz. Toplum olarak yeniden sevgiye ve saygıya sarılmak, birbirimize ve doğaya karşı merhametle yaklaşmak zorundayız. Ancak o zaman gerçek anlamda iyileşebiliriz. Yaralı geyik bize der ki, benim yaralarım sizin yaralarınız. Eğer beni iyileştirmek istiyorsanız önce birbirinize merhamet gösterin. Birbirinizi sevin. Çünkü sevgi olmadan iyileşme mümkün değildir. Doğaya saygı gösterin. Çünkü doğa sizin köklerinizdir. Bu yaralı bedene bakın ve ne kadar değiştiğinizi görün. Unutmayın, iyileşme ancak sevgi ve saygı ile mümkündür. Bu çağrıya kulak vermek, geleceğimizi şekillendirmek ve insanlık olarak onurlu bir yaşam sürmek için attığımız en önemli adım olabilir. Eğer bu video sizde bir iz bıraktıysa kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açarak yeni içeriklerimden haberdar olmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi ve duygularınızı yorumlarda paylaşarak bu konuda bir tartışma başlatabilir, toplumsal farkındalık yaratmamıza destek olabilirsiniz. Sevgi ve merhamet dolu bir dünya için birlikte hareket edelim. Teşekkürler.